Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kız çocukları için çok güzel çantalar ördüm. Yapımını da sizlerle paylaşmak istedim. Önü, arkası bu şekilde. Tüm detayları size aktaracağım. Hadi gelin başlayalım. Çantamız için gerekli malzemeler, İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ben koton iplerle ördüm. Yarn Art Jeans, Alize Cotton Gold gibi. Sadece ipimi çift kat yaparak ördüm. İpimi kalınlaştırmak için bu işlemi uyguladım. Çantamızın ağız kısmına mıknatıslı çıt çıtlar kullandım. Bir adet gerekli. İsterseniz bu şekilde dikilebilir mıknatıslı çıt çıtlar da kullanabilirsiniz. Çiçeğimizin sapını ve yapraklarını yapıştırmak için silikon tabancası kullanıyorum. Çok sağlam oluyor. Bazı yerlerde iplerimizi gizlemek için iğne gerekli. Makasımız gerekli bize. Şimdi başlayalım örmeye. Çantamı ipimi çift kat yaparak örüyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Etrafında döndürdüm. 1 2 3 toplam 25 zincir çekelim. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 zincir. Şimdi tığımın üzerine bir kere doluyorum ve 3. zincirime batıyorum. Burada batacağımız yerler önemli. Bakın şu zincirin tek tarafına değil, şöyle arkasını döndürüyoruz. Şuradaki çıkıntılara batıyoruz. Buralara batıyoruz. Döndürdüm. Hemen 3. zincirimin şuralarına batıyorum. Bunlar önemli detaylar. Aynı yere 2 adet batıyorum. Devam eden yine buradaki çıkıntılara birer adet batarak ilerliyoruz. Aynı şekilde. Bakın alt tarafı da daha hoş duruyor bu şekilde. Devam edelim. Sonuna kadar gidelim. Baştaki zincirim ile beraber toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 adet ikili trabzanımı ördüm. Sonuna kadar geldim. Bu sonuncu köşeye aynı yere 3 adet örüyoruz. Sonrasında döndürüyoruz örgümüzü. Şimdi tam karşılarına batarak devam edeceğiz örmeye. İpimi de böyle ortadan gizliyorum. Hepsine birer adet batıyoruz. Bu kadar yeterli. Bakın tam şuralara batıyorum. Aynı şekilde devam edelim. Evet, sona geldim. Sonuncuya bir adet batıyorum. Bu başlangıç yerimde. Buraya da yine bir adet batıyorum. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bu sıradaki ikili trabzan sayım baştaki zincirim ile beraber 47 trabzanım var. Şimdi ikinci sıraya geçelim.
İkinci sıraya şu şekilde geçiyorum. İsterseniz 2 zincir çekerek de bir üst sıraya geçebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Tığımın üzerine doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 3 ilmek var. İkisini örüyorum. İkisi tığımda. Çıkarttım. Yukarıdan aşağıya geçirdim. İlmeğimi böyle örüyorum. Bu şekilde yukarıya çıkınca başlangıç yerimiz çok düzgün görünüyor. Bunlar önemli detaylar. Tığımın üzerine aldım. Tekrar aynı yere batıyorum. Köşelerde ikişer adet arttırma yapacağız. Yani bir sırada toplam 4 adet ikili trabzan arttırmış olacağız. Şimdi bunu arttırma kabul etmiyorum. Hemen yanındaki trabzana 2 adet batıyorum. Burada 1 adet arttırmış oldum. Bir burada arttıracağım, bir de şu bitişte arttırma yapacağım. Şimdi devam edelim. Diğer köşeye kadar gelelim. Aynı şekilde gidelim. Evet, tam köşeye geldim. Burada 3 adet örmüştük. Şimdi ilkine tek batıyorum. Sonraki ikisine ikişer ikişer batıyorum. Bakın aynı yere bir adet daha. Birinci artışımı yapmış oldum. Şimdi devam edene yine 2 adet aynı yere batıyorum. İkinci artışım da tamam. Şimdi devam edelim. Teker teker batalım, sonuna gelelim. Evet, sona geldim. Şu sonuncu trabzanım bu arada, bakın. Şuraya batmayacağım. Bir önceki şuraya batıyoruz. Buraya 2 adet batıyorum. Ve bu köşede de ikinci arttırmamı yapmış oldum. Buraya batmıyoruz. Burası önemli. Ve yine ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bir üst sıraya geçişlerimiz hep aynı. Şimdi aynı yere 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu köşede de ilk arttırmamı yapmış oldum. Aynı yere 2 adet batarak. Devam edelim. Hepsine birer adet batıyoruz. Bu arada bir alt sıradaki trabzan sayım 51 trabzan oldu. 4 adet arttırdık, 51'e ulaştık. Bir sonraki sırada 55 olacak. Bir sonrakinde 59, bir sonrakinde 63 trabzan olacak. Her iki köşede de ikişer ikişer arttırıyoruz. Tam orta noktada bakın şöyle. Aynı gösterdiğim gibi ilk arttırmayı burada yapıyorum. Sonraki arttırmayı sıramın sonunda tam şuradaki ilmeğimde yapacağım. 2 adet. Ve köşede de yine şuralarda tam orta yerinde 2 buraya 2 buraya batarak arttırmayı yapacağız. Aynı şekilde devam edelim. 6. sırada görüşelim. 6. sıraya kadar örelim. 6. sıramızda trabzan sayımız 63 adet olacak.
63 ikili trabzanım oldu. Bakın 1 2 3 4 kez arttırma yaptık, taban hariç. Şimdi arttırma yapmadan 3 sıra daha aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın. 7. sıramızdayız. 63 63 63 örüyoruz hiç arttırma yapmadan. Devam ediyoruz. Şuradaki, burası son artış yerimdi. Bakın şuraya batmıyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp yine aynı şekilde üst sıralara çıkıyorum. Aynı yere batıyorum. Bu artış kabul edilmiyor. Burada kafanız karışmasın. Sonraki hepsine birer adet batarak devam ediyoruz. Bakın geçiş yerimiz çok düzgün oluyor bu şekilde. İki tarafta aynı. Devam edelim. 3 sıra daha örelim. Sonra eksiltmelerde görüşelim. 3 sıramı ördüm. Şimdi eksiltmelere sıra geldi. Çantamızda bakın küçültme yapıyoruz. Her iki tarafta da birer trabzan eksilte eksilte yukarıya doğru çıkacağız. İlk eksiltmemi burada yapıyorum. Önce şurada bir üst sıraya çıkalım. Sonrasında aynı yere batıyorum. İkisi tığımda. Hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum. 2 ilmeği örüyorum. 3'ü tığımda. Ve üçünü beraber örüyorum. Bir trabzan eksiltmiş oldum. Devam edelim. Şimdi diğer şurada da eksiltmemizi yapacağız birlikte. Aynı şekilde örelim. Şuraya gelelim. Eksiltmemizi tam şurada yapıyoruz. Yani çantamızı şöyle ikiye katlayınca tam şu orta köşede eksiltmemizi yapıyoruz. Devam eden trabzanı örüyorum. 2 ilmek tığımda hemen yandaki trabzanı da örüyorum. Sonrasında üçünü beraber örüp bir trabzan eksiltmiş oldum. Sonrası aynı şekilde devam ediyor. Her iki tarafta da birer trabzan eksiltmiş olduk. Her sırada 2 trabzanımız eksildi. Trabzan sayımız 61'e düştü. Başlangıca kadar örelim. Evet, sonuncu trabzanımı da örüyorum. Ve şu eksiltme yaptığımız üçlü grubun en tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir üst sıraya çıkıyoruz. Yine aynı şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. Dediğim gibi bu işlem zor gelirse 2 zincir çekerek de bir üst sıraya çıkabilirsiniz. Tekrar aynı yere batıyorum. Her sırada eksiltme yapacağız fakat eksiltmeleri bir sırada başlangıçta yapacağım. Bir sırada da şu son 2 trabzanımda yapacağım. Diğer tarafta da yine farklı şekilde eksilteceğim. Oraya kadar gelelim. Eksiltme yaptığımız kısma kadar geldim. Bakın eksiltme yaptığımız yer burasıydı. Ve tepe noktası da şurası. Şunu da öreyim. Eksiltme burası ve bir önceki trabzanım. Tam bu noktada eksiltme yapıyoruz. Sağ tarafındaki trabzanla tepe noktası. Bir sonraki sırada da
tepe noktasıyla sol taraftakini eksilteceğiz. Bir sağ taraftakini eksilteceğiz. Bir sol taraftakini eksiltme yapacağız. Şimdi buradaki eksiltmeyi yaptık. Devam edelim. Bunlar önemli detaylar. Devam edelim. Son 2 trabzana gelelim. Eksiltmeyi tam şu ikisinde yapıyoruz. Şimdi hepsini beraber. Sonrasında yine tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıp bir üst sıraya çıkıyorum. Burada eksiltmeyi şimdi hemen şurada yapacağım. Dibine batıyorum ve bir sonrakine de batıp üçünü beraber örüyorum. Aynı şekilde devam edelim. Şuraya kadar gelelim. Evet, şuraya geldim. Bir alt sırada bakın eksiltmeyi sağ tarafa doğru yapmıştık. Şimdi sol tarafa doğru yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Tam eksiltme yaptığımın tepesine batıyorum ve hemen solundakine batarak bunu örüyorum. Eksiltme yaptığımın tepesine batıyorum ve hemen solundakine de batıp beraber örüyorum. Çantamız aynı şekilde eksiltmeye devam ediyor. Sağdan ve soldan birer adet eksiltme yapıyoruz. Toplam 6 kez eksiltme yapıyoruz 6 sırada. Şu anda 3. sıranın eksiltmesindeyiz. 3 sıra daha eksiltme yapalım. Sonraki kısımda görüşelim. Evet, son eksiltmemizi de yaptık. Son sıramızı ördüm. İlk trabzanın tepesine eksiltme yaptığım noktaya batıyorum. Tığımı çıkartıyorum. Buradaki trabzan sayım 51 adet trabzan. 51 trabzanım kaldı. Şu eksiltme yaptığım yerleri bir saydım. Buralara dikkat edelim. Burayı da bir saydım. Şu başlangıçta yaptığım eksiltmeleri de yine şu üçlü grubu 2 saydım. Bu şekilde 51 adet trabzanım var. Bakın çantam formunu buldu. Şimdi son sıramızı örüyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere sık iğne yapıyorum. Bütün trabzanlarımın tepelerine birer adet sık iğne örüyorum. Bir tur dönelim, başlangıçta görüşelim. Evet, sonuncuyu da öreyim. İlk trabzanımın ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Sırayı tamamlayınca ipimizi kesmeden çantamızın sapını örmeye başlıyoruz. Ben örgülerde düğümü, ip kesmeyi çok sevmiyorum. Olabildiğince ipimi az kesmeye çalışıyorum. Şimdi bir zinciri çektim. Çantayı şöyle döndürüyorum. İkinciye sık iğne ile batıyorum. Yine döndürüyorum. Şu kenardaki şuraya batıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru. Önce ikisini örüyorum. Sonra hepsini beraber. Tekrar döndürdüm. Yine hep kenardaki çıkıntıya batarak örüyoruz. İlklerine batmak biraz zor oluyor. Ama pes etmeyin. Hepsini beraber. Hep döndürerek şu kenardaki ilmeklerimize batarak ilerliyoruz. İpim çift kat olduğu için bu kenardaki ilmeklerim 4 adet. 4'ünü örüyorum.
İkisi beklemede, sonra ikisini beraber. Tekrar döndürdük. Yukarıdan aşağıya batıyorum. Hep aynı şekilde örülüyor. İsterseniz, böyle uğraşmak istemezseniz zincir çekip üzerine tek tek sık iğne yaparak da çanta sapınızı örebilirsiniz, ama böyle daha hoş duruyor tabii ki. Bakın, çanta sapım oluşmaya başladı. Aynı şekilde devam ediyorum. Çanta sapım 80 santim uzunluğunda çanta sapımızı örüyoruz. Ekleme kısmında görüşelim. Çanta sapını 80 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi diğer tarafa ekleyeceğim. Eklemeden önce şöyle çantamızın sapının şu şekilde kıvrılmamasına dikkat edelim. Düz şekilde gelsin. Şöyle tam ortaya sık iğne ile ekliyorum. Sonrasında hemen şu kenarına batıyorum ve çantamın hemen yanındaki sık iğneye de batıyorum, ekliyorum. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Çıkarttım. Şimdi iğne ile ipimizi gizleyelim. Evet, yeterli. Evet, bu renk ile işim bitti. Şimdi sıra geldi çantamızın kapağını örmeye. Kapağını da yine çift kat yaparak örüyoruz. Evet, ipimi yine çift kat yaptım. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Tutuyorum. 2 zincir çekiyorum. Halkanın içine toplam 14 adet ikili trabzan örüyoruz. Zincirimle beraber 15 adet. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Zincirim hariç 14 adet. 2 4 6 8 10 12 14. Evet. Şimdi orta kısmı sıkılaştıralım. Başlangıç ipimden tutup çekiyorum. İyice çekelim. Sonrasında ilk trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Bir üst sıraya geçişlerim aynı şekilde çantayı örerken yaptığım gibi. Tekrar aynı yere batıyorum. Hepsinin tepesine birer adet batıyoruz. Bu arada şu başlangıç ipimi de şöyle arkada bir kilitliyorum.
Sonrasında yukarıya çıkartıyorum şuraya. Şimdi trabzanlarımızın tepelerine hep ikişer adet batıyoruz. Hepsine ikişer ikişer batalım. Çift çift. Evet, hepsine 2 2 batıp sıranın sonuna gelelim. Evet, sıranın sonuna geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Aynı yere bir adet daha batıyorum. Yandaki trabzanıma tek, sonrakine çift. Bir çift, bir tek batıyoruz. Çift battım. Şimdi tek batıyorum. Sonra aynı yere 2 adet. Devam edelim. Aynı şekilde sırayı tamamlayalım. Sona yaklaştım. Tek yapıyorum. Sonuncuyu çift. Ve yine ilk trabzanın tepesine batıp çıkıyorum. Bir üst sıraya çıkalım. Tekrar aynı yere batıyorum. Hemen yandaki trabzana tek battım. Yanındakine çift batıyorum. Bunları 2 tek kabul ettim. Şimdi çift. 2 tek, bir çift şeklinde devam ediyoruz bu sırada. 2 tek, bir çift. Böyle. Aynı şekilde devam edelim. Sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sonuncuya tek batıyorum. Tepesine ilmek kaydırma yapıyoruz. Motifimizi şöyle bir düzeltelim. Bakın. Yuvarlak bir motif elde ettik. Şimdi etrafını dönüyoruz. Tığımın üzerine bir kere doluyorum. Bir ikinciye batıyorum. Şuraya. İkili trabzan örüyoruz. 7 adet. 2 3 4 5 6 7 adet. 7 adet ikili trabzanımı ördüm. Şimdi battığım yer burasıydı. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bakın şuraya batmıştım. 1 2 üçüncüye şimdi batıyorum. Arada 2 boşluk veriyorum. Buraya 7 adet yine aynı şekilde ikili trabzan örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. Yine aynı şekilde boşluk verelim. 1 2 üçüncüye batıyorum. İlmek kaydırma ile tek seferde çıkıyorum. 1 2 üçüncüye aynı işlemi yapıyoruz. Devam edelim. Aynı şekilde dönelim. Başlangıca gelelim. Evet.
Evet, sonuncuyu yaptım. 1 2 üçüncüye batıyorum. Tek seferde çıkıp ipimizi kesiyoruz. Evet. Çiçeğimiz tamamdır. Bu ipimi de hemen düzgün şekilde gizleyeyim. Kesebiliriz. Tamamdır. Şimdi çantamızın çiçeğini ve yapraklarını örelim. Çiçeğimiz ve yaprağımız için 3 renk kullanacağım. Çiçeğimizin orta kısmını sarı, burasını pembe, yaprağını da yeşil örmek istiyorum. Başlayalım örmeye. Tığ numaramı artık 3 milim tığa düşürdüm. Bundan sonraki kısımları tek kat örüyoruz. Sihirli halka ile başlayalım. Bir zincir çektim. Halkanın içine toplam 6 adet sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Orta kısmı sıkılaştıralım. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. Bir zincir çekip bir üst sıraya çıkmış oldum. Tekrar aynı yere bir adet sık iğne yapıyorum. Şu başlangıç ipimi de buraya çıkartıp aradan örüyorum. Hepsine ikişer adet batıyoruz. Çift çift batalım. Bir alt sıradaki sık iğnelerimizin tepelerine ikişer ikişer batalım. Evet, sonuncuya ilk trabzanın tepesine batıyorum ve tek seferde çıkıyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi yeni rengimize geçelim. Evet, şuradan değil hemen karşıdan ilmeğimi çıkartıyorum. Etrafında döndürdüm. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere sık iğne örüyorum. Sonrasında bir çift batıyorum. Bir alt sıradaki sık iğnelerimin tepelerine. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Aynı şekilde gidelim. Çift ve tek. Tamamdır. İlk sık iğnemin tepesine batıyorum. Tek seferde çıkıyorum. 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyorum. Üçlü trabzanlar öreceğiz. 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum.
4 ilmek var. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Tekrar tığımı 2 kere doladım. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine 3 adet üçlü trabzan örüyorum. 3 adet. Yine 2 kere doladım. Yandaki sık iğnenin tepesine 1 adet örüyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ilmek kaydırma yapıp bağlıyorum. Çiçeğimin yaprağı oluştu. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 2 kere doladım. Hemen yandaki sık iğnenin tepesine 1 adet üçlü trabzan. Yine hemen yanındaki sık iğneye 3 adet aynı yere üçlü trabzan. Yandakine 1 adet. Sonrasında 3 zincir. Tekrar oraya aynı yere batıyorum. Tek seferde çıkıp 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki sık iğneye batıyoruz. Devam edene 3 adet. Devam edene 1 adet. 1 2 3. Hemen yandakine aynı yere batıyorum. 3 zincir çekip devam edelim yapraklarımızı örmeye. Evet, sonuncu yaprağı da ördüm. Hemen şuraya batıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. Hemen iğne ile gizleyelim. Şöyle. Evet, şu ipleri de temizleyeyim. Evet, çiçeğimiz tamamdır. Bakın. Şimdi çiçeğimizin yaprağını örelim. Öncelikle çiçeğimizin sapını örelim. 25 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Şimdi tekli trabzanlar örüyoruz. İkinci zincirimin tek tarafına batıyorum ve üçünü beraber örüyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Devam eden zincirimin ortasına batıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Hepsine birer adet batarak sapını böyle oluşturuyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Sonuncuya da bir adet batıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu iki ipimi de iğne ile düzgün bir şekilde gizlemek istiyorum. Evet. Çiçeğimizin sapı tamamdır. Şimdi yaprağını örelim. Yaprağımız içinde toplam 10 zincir çekiyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İlk zincirime, ikinciye daha doğrusu ikinci zincirime sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan, bir sonrakine ikili trabzan, sonraki 3 adet zincirime üçlü trabzan örüyorum. 3 adet. 2 ve 3. Sonrasında tekrar ikili trabzan, tekli trabzan ve bir adet sık iğne. İpimizi çekelim. Evet, yaprağımızın bir tarafı oluştu. Şimdi tam diğer yönden de aynı işlemleri yapıyoruz. Aynı yere bir adet daha sık iğne örüyorum. Sonrasında alttan devam ediyoruz. Bir adet ipimi de içten yürüteyim. Tekli trabzan, ikili trabzan, sonrasında 3 adet üçlü trabzan, sonra ikili trabzan, tekli trabzan ve bir adet sık iğne yapıyorum. İpimi kesiyorum. Şu ipimi içten yürüttüğüm için keseyim. Diğer ipi iğne ile gizleyeyim. Evet. Bakın. Yaprağımız hazır. Bir adet daha yaprak örelim aynı şekilde, sonra ekleme kısmında görüşelim. Çiçeklerimi, yapraklarımı ördüm. Monte etmeden önce muhakkak ütülüyorum. Koton iplerle ördüğüm için direkt üzerine ütümü bastırıp ütüleyebiliyorum. Eğer akrilik iplerle örüyorsanız üzerine bez koyup düşük ısıda hafifçe ütüleyin. Ben direkt ütüleyeceğim. Koton iplerle ördüğüm için bu işlemi muhakkak yapalım ki düzgün dursun örgümüz. Yaprağımızı da ütüleyeyim. Bunları da ütüleyelim. Evet. Şimdi silikon ile yapıştırmaya geçelim. Yapıştırmaya geçmeden önce mıknatıslı çıt çıtlarımızı monte edelim. İsterseniz bu şekilde mıknatıslı çıt çıt kullanabilirsiniz. Ya da şöyle dikilebilir mıknatıslı çıt çıtları çantanıza dikebilirsiniz. Ben bundan kullanmak istiyorum. Öncelikle tam şu uç kısmına denk getireceğiz. Şöyle bir koyalım çanta kapağımızı. Tam şuraya şöyle koyayım. İçten koyuyoruz. Bu arada şuraya takayım. Bunu da buraya muhakkak yerleştirelim. Şöyle sert bir şeyle de bu kısımlarını kapatalım. Evet. Tekrar bakayım. Diğer kısmı da tam şuraya takalım. Tam şuraya.
Buraya takalım. Arkasını da muhakkak takalım. Buraları ikiye katlayalım. İyice sıkıştıralım. Evet. Şimdi sıra geldi yapıştırmaya. Bakın. Şöyle olacak. Silikon tabancamızı yapmaya başlamadan önce iyice ısıtalım. Bir 5-10 dakika fişte kalsın ve iyice ısınsın. İyice ısınınca tam yapıştırma yapıyor. Şu kısmına bakın, burası ortasıydı. Tam şuralara silikonumu sıkıyorum. Buralara sıkalım. Evet. Şimdi çantanın arkasına şöyle, olmadı. Şöyle. Kontrollü yapıştıralım. Tam ortalayalım. Bakın. Evet. Açalım. Şimdi şu boşluklara da tekrar silikon sıkalım. İyice sıkalım. Sağlam olsun. Evet. Şöyle tutalım biraz. Evet. Şimdi çiçeğimizi tam ortasına yapıştıracağız. Böylelikle şuradaki mıknatısımız da kapanmış olacak. Şöyle. Hemen arkasına bolca sürelim. Evet. Tutuyorum. Evet. Çok güzel oluyor. Evet. Bakalım, açıkta kalan yerlere de şöyle yine silikonumuzdan sıkalım. Sağlamlık önemli. Evet. Tamamdır. Şimdi çantamızın sapını şöyle tam şu mıknatısımızdan yapıştıracağız. Şu şekilde olacak. Açalım. Hemen arkasına komple sürelim. Evet, dikkatlice alayım. Evet. Şöyle yapıştırdım. Dikiş ipiyle de dikebilirsiniz ama hiç gerek yok. Silikonla daha estetik duruyor. Şimdi yapraklarımızı da yapıştıralım. Birisini şöyle, birisini de şöyle yapıştıralım. Çok zevkli yapması, eğlenceli. Kız çocukları için de harika bir hediye.
çok güzel oldu. Kontrol edelim. Yapışmayan yerler varsa şöyle buraları da sıkalım. Sağlam olsun. Evet. Diğerini de sıkalım. Evet. Sapımızın şu ucunu da yapalım. Evet, çantamız böyle. Silikon tabancamızı kapatalım. Evet, çantayı bitirdim. Önü, arkası bu şekilde oldu. Kapak kısmı mıknatısla çıt çıt daha kullanışlı oluyor. İçi de böyle. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.